Olimpos'taki birçok tesis daha böyle bütçe dostu pansiyonların olduğu bir yerdir. İşte bence Türkiye'nin en güzel adalarından bir tanesi Sulu Adaya ulaştık. Şu mavinin güzelliğine bakar mısınız? Ki Maldivler'deki gibi şahane ve gerçek. Yaklaşık 2000-2500 TL verirsiniz. Size böyle kişi başı odalarda olacak şekilde bir oda verirler. Bu arada Olimpos hala çok uygun, biliyor musunuz? Bu insanoğlunun varoluşundan beri nereye giderseniz gidin değişmeyen tek bir şey var. Şu rengin güzelliğine bakın. En ünlü yerlerinden bir tanesi olan Maldiv plajına geldik. Sizlere ekranlarınızın başında iyi seyirler, bize de keyifli bir Olimpos gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. I gotta read between the lines. Don't you worry, it's plain to see. We rehearsed so many times. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Türkiye ayağına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasılsınız? Umarım her şey canavar gibi geçiyordur. Biz söylediğim gibi Maldivler'den sonra birazcık daha ülkemizi gezelim. Akdeniz'den başlayan rotalarımızda sizlere de gitmelleri yapalım dedik. Ölüdeniz, Faralya, Kaş, Kalkan bölgesini gezdikten sonra sıradaki durağımız Olimpos oldu. Bence Türkiye'deki en güzel kıyı şeritlerinden bir tanesi olan Kaş'tan Olimpos'a kadar şahane yolculuk yaparak Olimpos'a geldik. Özellikle Demre, Finike taraflarında başlayan çok küçük böyle plajların olduğu koyları görerek böyle yavaş yavaş çekmedim oraları tek tek çünkü hava çok sıcaktı. Yolculuğumuzu yaptık ve bence Türkiye'de, dünyada, hatta sadece Türkiye'de değil, en iyi bütçe dostu tatillerden bir tanesini sizlere anlatmak istiyorum. Özellikle 80'lerde hippilerin, Yeni Zelandalı, Avustralyalı gezginlerin uğrak noktası olan, aynı zamanda bu tarihi kadim bölgeyi sizlere anlatarak güzel bir rehber çıkarmayı planlıyorum. Şu anda harika bir pansiyonda kalıyoruz. Burada genelde sabah kahvaltısı, akşam yemeği dahil 2000 TL'ye yaklaşık olarak konaklayabiliyorsunuz. Bütün bunların hepsini konaklamamızdan tekne turuna kadar dünya turlarımın hepsinde yaptığım gibi sizlere tek tek anlatacağım. Horozların sesleri eşliğinde. Hanımlar, beyler ve her zamanki gibi sevgili çocuklar, sizlere ekranlarınızın başında iyi seyirler. Artık bizi günün hangi saatinde izliyorsanız, çaylar çekirdekler hazırsa ya da kahvaltıdaysa afiyet olsun. Bize de keyifli bir Olimpos gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Merhabalar, merhabalar ya, sıcak bir 38-40 derecelik havada böyle ağacın altına sığınmış iki tane kardeşiniz olarak akşamüstüye kadar bekledik. Normalde öğlen çekime başlayacaktık ama şu anda Avrupa'da bile birçok şehirde insanlar güneşin o zararlı 12 ila 2 sürelerinden dolayı hastanelik olmaya başladılar. Biz de hatta videoyu çekerken dedik ki ya Burçin, o kadar insan bizi bekliyor, hastanelik olmayalım, bekleyelim, videonun acelesi yok, akşamüstü çekeriz. Ama başka türlü hastanelik oluyoruz. Hep Sürekli oluyoruz. Klima çarpıyor. Ne yazık ki. Hani bir araba, bir otel odası kliması der, ikimiz de nezleyiz. İnşallah düzeleceğiz. Hanımlar, beyler, hadi bakalım gezimize bir başlayalım. Size bir odayı gösterelim, değil mi? Evet. Gelmişken. Ama bence ilk önce odaya giden o yolu gösterelim. Çünkü bence en güzel tarafı bu. Bir sürü portakal ağacının içerisinden gidiyorsunuz odaya. Bence bu muhteşem bir şey. Baksana. Şöyle. Hatta burada yoga yapılan yerler falan var. Onları da ben size gösteririm birazdan. Burası bizim kaldığımız Olimpos'taki Alaturka pansiyon. Olimpos'taki birçok tesis böyle büyük oteller göremediğiniz için yanı başındaki Adrasan ya da Çıralı'ya göre daha böyle bütçe dostu pansiyonların olduğu bir yerdir. Yaklaşık 2000-2500 TL verirsiniz. Size böyle kişi başı odalarda olacak şekilde bir oda verirler. Bizim şu an gittiğimiz yerde Olimpos'taki Alaturka pansiyon. Mehmet abilerin yeridir. Selamımızı söyleyin. Bizim yıllardır geldiğim dostlarım. Onlara dünyayı çok gezerler. Böyle bir tesisleri var. Odanın da içini gelin size bir göstereyim. Böyle portakal ağaçlarının altından yürüyorsun, yürüyorsun, yürüyorsun. Farklı farklı 30-40 tane burada mesela bungalov var ki Olimpos'un bütün konsepti zaten genelde ağaç evleriyle ünlüdür. Bizim fakirhanemiz burası. Gel bakalım. Aa, diğeriydi bizim fakirhane. Gel. Yanlışlık oldu. Odaları karıştırdık. Gel gel. Evet. Buyurun bakalım. Odamız nasılmış? Mesela burası 3 kişilik bir oda. Aile odası gibi düşünebilirsiniz. 2 kişi burada yatar. Çocuk burada yatabilir. Klimanız var. Şurada küçük bir televizyonunuz var. Küçük bir dolabınız var.
Gayet her şey minimal. Burada da duşunuz, tuvaletiniz oluyor. Gayet temiz. Aile yeri. Bizim zaten ailelerimizin çok takıldığı yerler buralar. Özellikle çocuklu aileler de çok geliyor. Yoga yapmaya gelenler de var. Gençler de geliyor partilemeye. Herkesin aslında birazcık kendinden bir şey bulabileceği bir yer burası. Denize biraz mesafedeyiz. O yüzden yürürken o kısmı ayrı anlatacağım ama buranın bir de spor ve aynı zamanda yoga alanı var. Burçin bu sabah gitmiş. Sağ olsun ayda bir kere gidiyor. 3 gün anlatıyor ondan sonra. Hadi gelin size oraya da göstereyim. Burası da yogaya gittiğimiz yol. Böyle sol tarafımız tamamen hiçbir yapının olmadığı portakal ağaçları ve bahçesi. Hatta burada normal bir yol bile yok. Direkt tarladan yürüyoruz. Direkt ormanın eteklerine kurmuşlar. Tabii şu an her şey toplanmış durumda ama Mehmet abi de ne yoga yapar gerçi de. Burada dediğim gibi genelde yoga grupları mesela hafta sonları kamplara falan geliyorlar. İnziva gibi düşünebilirsiniz. Gelip tabiatın, doğanın ortasında, vadinin ortasında huzura eriyorlar. Hadi gelin buradaki restoran kısmımızı da göstereyim size. Akşam yemek yerken ayrıca çekerim ama burada da abilerimiz sağ olsun ekibiyle beraber yemeğimizi hazırlıyor. Kahvaltıyı da yine burada veriyorlar. İsterseniz burada içeride yemek yiyorsunuz. İsterseniz de burada keyif yapabiliyorsunuz. Benim burada en çok sevdiğim alanı size göstermek istiyorum. Hadi gelin. Burası da bar kısmı. Şöyle isterseniz barın etrafında oturabiliyorsunuz. İsterseniz şuradaki masalarda ama bir fiyatı da göstereyim hadi gelmişken. Türkiye'de kaç yerde soda 40 lira, kola işte 80 lira, kahve 100 lira. Diğer içeceklerin de fiyatlarını görüyorsunuz. Bilmiyorum, yorumu siz yapın. Bazı yerlerde hani biz kokteyli bile örnek veriyorum 800-900 liraya gördüğümüzde şok olduğumuz için bize gayet uygun geldi Olimpos'taki fiyatlar. Böyle gündüz, akşam özellikle çok keyifli oluyor burası. Serin serin oturabiliyorsunuz. Burada böyle köşkler var. Bir dünya çok böyle rahat bir şekilde dinlenip yemeğinizi de isterseniz böyle ağaçların altında yiyebiliyorsunuz. Sıkıldığınızda da şurada masa tenisi oynayabilirsiniz. Tam böyle sayfiye yeri derler ya, gelip yatmalık, dinlenmelik, sıcaklarda böyle eriyene kadar dışarıda bile olsa uyumalık bir şey yapmışlar. Tesisler yapmışlar burada. Şimdi denize gidebiliriz artık. Aynı zamanda size antik kenti de göstermek istiyorum. Olimpos isminin nereden geldiğine, neden buranın önemli olduğuna da değiniriz. En önemlisi de hadi gelin biraz denizde de yüzelim. In the Alabama highway, out there in the open, just a wishing and a hoping. I could smell the pines when I let you in the doorway. Denize giderken böyle köyün, vadinin içerisindeki tek bir yolu görüyorsunuz. Başka da yol yok zaten. Bütün mekanlar, pansiyonlar, restoranlar, barlar bu yolun genelde sağında kalıyor. Mesela şu sağınızda gördüğünüz mekanların çoğu akşamları bar oluyor. Aynı zamanda insanlar hem eğleniyor geceleri burada hem de kafa tatili yapmaya geliyorlar. Mesela şu kaktüs en ünlü yerlerden biri. Biz de şimdi arabayla sahile gidiyoruz. Aslında yaklaşık olarak 800 metrelik bir mesafedeyiz denize. Burada denize sıfır tesis yok. O yüzden denize sıfır bir yer arıyorsanız ya Çıralı'ya gideceksiniz. Hemen sol taraf dağın ya da sağımızdaki büyük dağın arkasındaki Adrasan'a gideceksiniz. Ki onu da zaten videonun ilerleyen anlarında Suluada'ya gittiğimizde sizlere göstereceğim. Orası da böyle Maldivleri andıran, tabiri caizse müthiş turkuaz renkli bir adamız. Hadi bakalım sahile doğru gidiyoruz. Bakın arabayı hemen buraya park ettik. 200 lira ödüyormuşuz. Benim de bundan haberim yoktu. Aklınızda bulunsun. Şuradan
Müze kartınız varsa direkt müze kartınızla girebiliyorsunuz. Yoksa 200 TL'de müze kartı alıp 365 gün yani bir yıl boyunca Türkiye'deki bütün müzelere uygulamadan girerek rahatça erişebiliyorsunuz. Biz de öyle gireceğiz. Yabancıya da 165 euro olmuş bu arada Türkiye'deki Museum Pass'ler. Merhaba. 165 euroyu neden söyledim? Beni yurt dışında izleyen çok fazla yabancı takipçim de var. O yüzden yabancılara 165 euro o işte Türkiye'deki bütün müzelere giriş kartını almak için. Ama Türk kartınız varsa 200 TL. Aklınızda bulunsun. Şu anda Olimpos Antik Kenti'nin ortasından yürüyerek denize doğru ilerliyoruz. O yüzden hani burada denize girmek istiyorsanız bu kentin içinden geçmek zorundasınız. Milattan önce 2. yüzyılda kurulmuş bir kent burası. Korsanların özellikle istila ettiği, yönettiği de aynı zamanda bir devasa kentteyiz şu anda. Ve yeni yapılan alanların birçoğunu şu an günümüzde görebiliyoruz. Tabii ki burada lahitler de var, kiliseler de var, tuvaletler de var. Aradığınız her şeyi görebiliyorsunuz. Böyle bir tarihi kentin ortasındayız. Mesela size ilginç bir bilgi daha vereyim. Antik kent tabii Romalıların eline geçiyor akabinde ama buranın bu kadar değerli ve kutsal olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi burada bir de yanar taş var meşhur. Hiç sönmeyen. Aslında yerin altından çıkan bir gaz gibi düşünün. Bununla etkileşim haline girmiş ateşin ömür boyu yanması ki ateş çok kutsaldır birçok dinde de. O yüzden burada yaşayan birçok medeniyet buranın aynı zamanda topraklarının enerjisinin de kutsallığına inanmış. Her ne kadar korsanlar yıllarca istila etseler de. Bak mesela çok güzel bir kaya mezarı görüyorsun. Hatırlarsanız sizlere Fethiye, Kalkan, Marmaris taraflarını anlatırken ki Instagram'da bir sürü Reels ve Story de paylaştım. Oradan da takip edersiniz. Bir Hayalin Peşinde hesabımda. Orada çok daha kapsamlı hızlı gezi rehberleri hazırlıyorum. Dünyanın demiştim ki en eski medeniyetlerinden bir tanesi burada yaşayan Likyalılardı. Ve Amerika'nın eyalet sisteminin de ilham aldığı yönetim sistemi de Likyalılardan biliyor musunuz? Burada da mesela Olimpos kenti varmış. Patara merkezmiş. Fethiye'de apayrı kentler varmış. O yüzden hepsinin en sonunda toplandığı ana yönetimin olduğu yer mesela Patara'ymış. Buradaki nüfusa göre milletvekillerini seçip gönderiyorlarmış. İşte o dönemin Likyalılar içinde en önemli kentlerinden, ticaret merkezlerinden bir tanesi de Olimpos Antik Kenti'ymiş. Bunları da niye anlatıyorum? Eğer bir gün özellikle sonbaharda ya da ilkbaharda ya şu dağları da yürüyerek dünyaca ünlü o Likya yolunu yürüyelim, biraz da o şehirleri görelim derseniz işte Olimpos'ta göreceğiniz en güzel duraklardan birisi burası olacaktır. So hard to see from the moment we arrive. Denize doğru yürürken gerçekten şahane bir antik kentin içinde yürüyorsunuz. Bakın sağ tarafta da böyle bir mabet kalmış ama tabii çatıları depremden dolayı özellikle yıkılmış. Ve kentin ortasından da böyle sular akarmış. Serin serin dağlardan gelen. Burçin burayı çok beğendiğini söylüyor. İlk defa gelmiş. Ne diyorsun? Daha önce hiç gelmemiştim. İlk başta da böyle sanki bana bir Olimpos gelmişti. Soğuk bir yer gibi gelmişti. Ama sonrasında Deniz demişti ki biraz vakit geçirdikçe insan alışıyor ve seviyor Olimpos'u. Ya şu an gerçekten sonra yürümeye başladıkça, bu detayları gördükçe ağzımdan istemsiz sürekli çıkıyor. Ya müthiş ya, müthiş, böyle bir şey görmedim ve ayakta olması da müthiş. Yani tarihe resmen tanıklık yapıyorsunuz. Ama sen özellikle Suluada'ya da bayılacaksın. Yarın gideceğimiz yer Evet, mi? videonun sonuna doğru gideceğimiz yer. O yüzden siz de bayılacaksınız. Şu ana kadar izleyenler yine her zamanki gibi ne yapıyordu? Bir beğeni, bir yorum mu? Bir beğeni, bir yorum, kanala abone olup Evet. Desteklerseniz seviniriz. Devam. Denize geldik. Bak. Kentin içinden akan değirmenler, su kanalları. Böyle bir sistem kurmuşlar aynı zamanda. Bir anda serinliği hissediyorsun. Yani normalde birçok insan
bu antik kenti bence es geçiyor. Direkt denize koşuyorlar ya da eğlenmeye koşuyorlar. Tabii bu herkesin tercihidir ama bence şahsi fikrim böyle güzel bir antik kentte gelinmişken görülmeli. Bir anda ormanın içinde böyle nehirler karşılıyor sizi ve bir anda hani tabiri caizse 5 derece 10 derece serinledi. Onu bile düşünmüş adamlar. Mesela bunları neden tekne şeklinde yapıyorlarmış biliyor musunuz bu coğrafyada? Benzerini Kaş'ta da görmüştük, Kekova'da. Yüzeceğine inanıyorlar. Böyle ruhları taşınıp gidecek öldükten sonra. Sular gelecek. O yüzden tekne şeklinde yaparlarmış buradaki Hatta bak, mezarları. üzerinde yazılar var. Var. Bilenler varsa yazsınlar. Benim şurada gördüğüm hala kanala abone olmayan varsa 2 yakasına yapışırım diyor. Mesela bir gün biz de böyle ölüp gideceğiz. Ama o zamanlar bile insanlar böyle zenginliğine göre hep kendilerini yukarıda görüyorlarmış ve böyle kudretli mezarlar yaparlarmış. Bunu en yakında Mısır'da görmüştük. Sanki ölmeyecekmiş gibi, sanki öldükten sonra bütün varlıklarıyla hayatlarına devam edecekmiş gibi gömülüyorlarmış. Bari bu insanoğlunun varoluşundan beri nereye giderseniz gidin değişmeyen tek bir şey var. Ne? Zenginin zenginliği, fakirin fakirliği. Yani adamın ölesi gelmiyor. Ölse bile böyle başka şaşalı şeylerle diğerlerinden farklı bir şekilde gömülmek istiyor. İnsanoğlunun vazgeçilmez açgözlülüğü mü dersiniz artık ne derseniz. İşte bir yandan dağlardan gelen bu akarsular denizle kavuşurken aslında bir vadinin ortasında sizi karşılayan Olimpos antik kentinin manzarası ve plaj kısmı. Burası Olimpos diye geçen kısmı. Sol taraf Çıralı, şu dağın arkası da Adrasan. Hatta şuradaki yollardan giderek dağa tırmanıp Likya yolunu bile yürüyebiliyorsunuz. Böyle güzel bir akşam üstünde şimdi deniz keyfi yapmaya geldik biz de. Burada gün doğumunu şuradan görüyorsun. Gün batımı buralarda çok iyi olmuyor. Yine ay da böyle bu aradan geçip gidiyor. Yalnız bayağı kalabalıklaşmış görüyorsunuz. Tam olarak Temmuz-Ağustos'ta buralar tıklım tıklım olur dostlar. Ona göre herkes rezervasyonunu yapsın, planını önceden hazırlasın, organize etsin. O kadar soğuk ki arkadaşlar. Resmen dağların buzlu suyunun hissiyatı buralara kadar geldi. İşte meşhur Olimpos sahilde böyle. Şu anda denizden çıktık. Duşları aldık. Kedinin ciğere baktığı gibi yemeği bekliyoruz kapının önünde. Restorana geldik. Bakalım bu akşam yemeğimizde, menüde ne var? Evet, bakalım bu akşam nelerimiz varmış. Şöyle güzel bir çorbamız. Şurada güzel bir makarna. Mis gibi balık. Burada bir kabak yemeği. Şurada pancar. Yanında ezme. Salatalar. Patates salatası. Çiğ köfte. Şurada karpuz. İşte akşam yemeğinde böyle yemeklerde dahil oluyor demiştim ya. Canlı canlı görüyorsunuz. Şimdi biz keyifli bir yemeğimizi yiyelim bakalım. Böyle akşam ışıkları da açtılar. Çardakların altında güzel bir yemeğimizi yiyoruz. Böyle tabaklarımızı yaptık. Şimdi enerjiyi alacağız. Çünkü sonra partilemeye gidiyoruz. Bakalım bir de buranın gecesi nasılmış. Hani gelirsiniz burada nerelerde eğlenirsiniz. Akşam nasıl bir ambiyansı var onu da gösteririm. Yemeği yiyeyim. Sonra yorumunu yapacağım. Çünkü çok kurt gibi açım. Afiyet olsun bize. Yemek muhteşemdi. Yani o yemeği zaten yani Kaş'ta orada burada vesaire yesek 1000 TL para verdik. Fethi'de bile hatta gerçekten söyleyebilirim bunu. Karnımız doydu. Gece dışarıya çıktık. Şimdi şu an sakin görüyorsunuz ya. Hiç buraya aldanmayın. Bundan muhtemelen hani Temmuz'un ortaları, Ağustos'un fullü tamamen neredeyse tıklım tıklım olur. Hatta dün cumartesi akşamıydı. Bugün pazar günlerden sakinleşti. Çünkü buraya insanlar Antalya'dan özellikle hafta sonu takılmaya, zaman geçirmeye, dinlenmeye geliyorlardı. İleride bayağı bir ses duyuyorsunuzdur. Öküz Bar diye biliniyor. Önceden Kadir'in ağaç evleri vardı. Buranın en eski yerlerinden bir tanesi ama ne yazık ki yandı. Yandıktan sonra kolay kolay toparlayamadılar. Ama ben gelmişken bir kere görüp size göstermek istiyorum. Sonra aşağıya doğru gideriz. Oralarda neler var? Beraber bakarız. Harika da bir dolunay var. Güzel olacak. Güzel düşünelim, güzel olsun. Hadi bakalım. Bak burada ATV'ler var. İsterseniz Olimpos'ta aktivite olarak ATV, kaya tırmanışı, scuba diving böyle aktiviteler de yapabilirsiniz. Bayağı da ses geliyor.
Yani pazar günü bile şu mekan doluydu ama orası Öküz Bar değildi. Shadow diye açılan yeni bir yermiş. Öküz Bar muhtemelen bugün kapalı. Aklınızda bulunsun, gölge İngilizcesi. Shadow diye oradan bakarsınız. Çünkü burada şu anda pek bir hareket yok pazar akşamı olduğu için. Ay ne kadar güzel görünüyor. Baksana Burçin. Vay be. Çok üzüldüm biliyor musun? Ay şu şarkıları duymak çok iğrenç. Vaysa şekerim, çaya geçelim mi? Çorbaya geçelim. Tamam da kanka. Ne alaka? Ya böyle şarkı mı olur Allah aşkına? Z kuşağı sana sesleniyorum. Çok saçma değil mi arkadaşlar ya? Bilmiyorum. Bize çok ilginç geliyor. Yani az önce tamam da kanka ne alaka? Şarkılarından sonra güzel şarkılar çaldı. Şimdi hemen şey yapmayalım. Kötülemeyelim. Bizim tercihimiz değil. Siz belki seviyorsunuzdur. Ay ışığını sağımıza alarak böyle size gündüz gösterdiğimiz caddeden yürüyüş yapıyoruz. Şansımıza da bugün hava çok güzel. Ama yine uyarıyorum. Ağustos'ta falan gelirseniz nem, hatta sıcak rüzgar Antalya'nın çok meşhurdur. Böyle bir sizi bıktırabilir. Biz şu an Antalya'nın doğusundayız aslında. Hani Kemer'in birazcık daha berisindeyiz. O yüzden Antalya'nın sıcaklarını bilenler yaz aylarında özellikle ne demek istediğimi anlarlar. Ve biz şu an bu videoyu Haziran'ın sonlarında çekiyoruz. Hani net gördüğüm bir şeyi daha itiraf edeyim. Burada dün çok evet tıktımdı ama mesela bugün bayağı sakinleşmiş. Cactus yani kaktüs diye yazılan böyle genelde canlı müzik olan bir yere geldik. Burası çok güzeldir. Çok güzel yeni yerler açılmış. Böyle butikler, sokak yemekleri, yan tarafta restoranlar. Bak ileride de müzik sesi gelen yerler var. Yani sabah gösterdiğim o bütün boylu boyuna caddenin olduğu yerlerde barlar da koymuşlar ama tabii bugün birazcık daha sakin. O yüzden bir şey daha söylemeyi unuttum. Bu arada Olimpos hala çok uygun biliyor musunuz? Hani otelden örnek vererek gitmiştim ama burada güzel bir mesela kebap yeseniz 450 TL falan ödüyorsunuz. O yüzden yeme içme konusunda da iyidir. Sabah kaldığımız yerden nasıl devam edeceğiz biliyor musunuz? Günaydın, günaydınlar. Bakın bu sabah nereye geldik? Şu anda Adrasan'dayız. Böyle Zuhal Kaptan teknesiyle Suluada'ya gidiyoruz. Size söylediğim, kaç videoda anlattığım Adrasan'da böyle bir yer. Komple koca bir plajı var aslında. Yukarılarda oteller, pansiyonlar bulunuyor ama tabii Olimpos'taki kadar yoğun ve kalabalık değil. Ve bu teknelerin büyük bir çoğunluğu Suluada'ya gitse de bazılarıyla buralardaki koylara da ziyaret edebiliyorsunuz. Şimdi biz sabah saat 10 gibi buradan ayrılıyoruz. Akşam 5'e kadar bu tekneyle gezeceğiz. Hadi bakalım iyi seyirleriniz olsun. God for the moon and how she lights up the sky tonight. You may think that you've lost me already. I feel that you tell me, but I'm still your girl. You may think that you've lost me already, but when things get heavy, I'm still your girl. İşte bence Türkiye'nin en güzel adalarından bir tanesi Suluada'ya ulaştık. İlk durağımız burası olacak. Park edecek yer arıyoruz. Buraya Suluada denmesinin sebebi hemen bu dağın arkasında su çıkan bir çeşme gibi bildiğiniz, görebileceğiniz nokta var. Oraya gideceğiz zaten. Ama genel olarak adanın altından çıkan kaynak sularından dolayı Suluada deniyor. Suyu olduğu için. Benim bu kadar güzel dememin sebebi de drone çekimlerinde görüyorsunuzdur. Mavisinden dolayı. Hatta burayı bir ara Türkiye'nin Maldivleri diye çok pazarladılar da. Böyle şahane bir tabiatı vardır. Pek ağaç göremezsiniz ama bence denizinin rengi için bile buralara gelinmeli. Allah aşkına geldiğimiz durakların güzelliğine bakar mısın? Burada böyle kayalar dağlardan düşmüş. Aşağıda böyle mistik bir havası var. Kum gibi değil. Kayaç yapısı var daha çok ama ortam şahane. Şimdi ilk durağımız burası. Burada yüzeceğiz. Burçin yalnız buraya çıkınca yüksekliğini biraz hissediyorsun. Ama su müthiş. Su güzel değil, su rüya gibi. Bak bu sene gördüğümüz en iyi sulardan biri olabilir Türkiye'deki. Çünkü altında su kaynakları da gelince böyle cam gibi oluyor. O zaman ne diyoruz? Suluada'ya hoş geldiniz be. 1
Çok iyi. Summertime, love's in its proud. Summertime, summertime, everything's just fine. But autumn came, turned love into shame, and love's again. Bakar mısınız dostlar? Yani abarttığımı düşüneceksiniz belki ama hani az önce yüzdüm. Daha yeni sudan çıktım. Bak gelin hatta size plajı da bir göstereyim, kıyı kısmını. O taşları, kayak yapısını bir görün. Bir anda su derinleşiyor böyle. Ve görüyorsunuz yani resmen su gibi. Yani deniz gibi değil, su gibi tabiri caizse. Burada kum yok, çakıl var hep. O yüzden beyaz ve siyah taşları görüyorsunuz. Adanın şu anda batı tarafında manzara bu şekilde. Şahane bir denizin keyfini çıkarttıktan sonra sıradaki durağımıza doğru gidiyoruz. Şu an daha 20-30 metre ileride bir tane karetta vardı. Deniz kaplumbağası. Onun yanından geçtik, çekemedim ne yazık ki. İşte adanın oluşumu bu şekilde. Biz de diğer tarafına doğru ilerliyoruz. Şu mavinin güzelliğine bakar mısınız? Orası biraz daha turkuaz gibiydi kıyı bandında. O renkleri görüyorduk. Şimdi mavi mağara dedikleri uç kısmına geldik. Burada durmayacağız. Sadece gösteriyorlar. İşte suyun çıktığı yer aslında adada tek nokta olarak bilinen şu kısım. Ama oraya giremiyoruz şu anda. Etrafından dolanıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet çorak bir ada. Aslında hiçbir yeşilliği yok. Ama bu altındaki su kaynaklarından dolayı da rengarenk güzel güzel koylar görüyoruz. Devam. Artık yemek yiyeceğimiz yere doğru hareket edelim. Normalde burada durmayacaktık. Çok dalga var. Ben birkaç sene önce de buraya geldiğimde cam gibi dümdüzdü burası. Şimdi de rengi şahane ama birazcık dalgalı. Teknemiz de büyük olduğu için durmaya karar verdi kaptanımız. Ve bir saat kadar burada hem yüzeceğiz hem de yemek yiyeceğiz. Gördüğünüz bütün bu renkler tıpkı Maldivler'deki gibi şahane ve gerçek. Allah neler var bakın. İster balık, ister tavuk, ister şöyle yoğurtlama gibi bir şey. Şurada biberler, turşular falan 10 numara öğlen yemeğimizi yiyeceğiz. Hadi bakalım. Şu rengin güzelliğine bakın. İşte asıl en ünlü yerlerinden bir tanesi olan Maldiv plajına geldik. Burada da yine bir saat mola veriyorsunuz ve bu güzel denizin keyfini çıkartıyorsunuz. Sonra artık Adrasan koylarına doğru yol alacağız. Şuralarda biraz dolaşırız. Biraz da burada drone uçururum. Güzel bir sulada keyfi yaparız. Bugün bütün koylarda yüzeceğim. Yine de ettim. Hadi görüşürüz. Ve yine her zamanki gibi kapanışı yapmayı unutmuşuz. Bazen var ya gezerken o kadar böyle gözümüz kararıyor ki hani kapanış, açılış, ortası, başı sonu kayboluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben size bu turumda Türkiye'deki pahalı yeri de gösterdiğim, ekonomik yeri de gösterdiğim son ekonomik koşullar çerçevesinde gördünüz. Bence Olimpos'ta hani pansiyonun fiyatına kadar işte tekneyle gittiğimiz o Sulağda Zuhal Kaptan teknesinin fiyatına kadar 3 aşağı 5 yukarı anlattım. Amacım sizler eğer bir gün buralara gelirseniz neler görürsünüz, kaç para ödersiniz, nasıl bir plan yaparsınız, kimleri bulmalısınız bu konuda aslında bir referans video yapmaktı. Umarım faydası dokunmuştur. Ta Fethiye'den, Kalkan'dan, Kaş'tan, Olimpos'tan böyle farklı 5-6 bölüm yaparak sizlere bu yaklaşık 2 haftalık tatilimizde güzel gezi rehberleri çıkarttığımızı düşünüyoruz. Eve geldik. Neden? Çünkü yeni bir yolculuk başlayacak. Hatta ona hazırlanıyoruz bir yandan. Burçin de şu an bayağı yoğun. Ve yeni artık
Diğerler bizleri bekler. Vizeler alındı, pasaportlar hazırlandı. Böyle canavar gibi rotalar geliyor. O yüzden bildirimleri açın ki kanala abone olup sonraki videolardan haberdar olun. Bir de ben bu gezimin tüm detaylarını açıklamaya bırakırım. Oradan da görebilirsiniz. Nereye gittik, ne yaptık özet olarak orada bir yazılı halde de sizlere bırakırım. O yüzden hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakinde bakalım nereden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.